Ankara'da bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda son hazırlıklarını yapan Ay Yıldız timi, görev için Albay Mehmet'ten talimat bekliyordu. Albay Mehmet Ay Yıldız timini toplantı odasında toplamış ve görev hakkında tüm detayları vermişti. Ay Yıldız timinin hedefinde bu sefer teröristlerin ikinci lideri olan Civan'ı canlı bir şekilde ele geçirmek vardı. İstihbarattan gelen bilgiler neticesinde Civan Kod adlı terörist en son Şırnak'ta bulunan Cudi Dağı'nda gözükmüştü. Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan kalkan helikopter yaklaşık 1 saat sonra Şırnak'ta bulunan helikopter pistine iniş sağlamıştı. Orada bulunan görevlilerle iletişim kuran Ay Yıldız timinin komutanı Yüzbaşı Mert, Civan Kod adlı teröristin bulunduğu yerin tam koordinatlarını öğrenmişti. Timiyle beraber hızlı bir şekilde harekete geçen Yüzbaşı Mert yaklaşık 2 saat sonra Civan Kod adlı teröristin yerini bulmuştu. Yüzbaşı Mert'in planı çevrede bulunan teröristleri etkisiz hale getirip, Civan Kod adlı teröristi canlı bir şekilde ele geçirmekti. Yüzbaşı Mert ve timi tam harekete geçecekken Albay Mehmet'in acil bir şekilde aramasıyla plan uygulanamamıştı. Albay Mehmet, Ay Yıldız timine acil bir şekilde o bölgeden uzaklaşmasını emretmiş ve karargahın içinde bir hain yakaladıklarından bahsetmişti. Bunları duyan Ay Yıldız timi bunun bir tuzak olduğunu anlamış ama ne yazık ki teröristlerin yaptıkları plandan kaçamamışlardı. Ay Yıldız timinin etrafını saran teröristler, ilk defa bir bordo bereli timini rehin almanın mutluluğunu yaşıyordu. Ay Yıldız timinin üzerinde bulunan mühimmatları alan teröristler, onların ellerini ve ayaklarını sağlam bir şekilde bağlamış ve onları bir mağaraya kapatmıştı. Yüzbaşı Mert ile iletişimi kesilen Albay Mehmet, Ay Yıldız timinin teröristler tarafından esir alındığını düşünmeye başlamıştı. Karargâhtan çıkan hain ise, Albay Mehmet'in emri altında çalışan postası Kubilay'dı. Uzman çavuş Kubilay ailesini tehdit ettikleri için teröristlerle işbirliği yapmak zorunda kaldığını anlatmıştı. Yarın sabah askeri mahkemeye çıkarılacak olan Kubilay'ın askeriye ile olan bütün ilişiği bu durumdan ötürü kesilmişti. Civan Kod adlı terörist, Albay Mehmet'i daha fazla bekletmeyip aramış ve Ay Yıldız timinin elinde olduğunu söylemişti. Civan, Albay Mehmet'ten Ay Yıldız timine karşılık hapiste olan teröristlerin elebaşını yani Devrim Esad'ı istiyordu. Devrim Esad yaklaşık 1 sene önce Ay Yıldız timi tarafından Hakkari Yüksekova'da canlı bir şekilde ele geçirilmişti. Şu an Edirne F tipi yüksek güvenlikli kapalı cezaevinde cezasını çekiyordu. Devrim Esad örgütün önde gelen liderlerinden olduğu için örgüt tarafından geri istenmişti. Bu takasın asla olmayacağını dile getiren Albay Mehmet, telefonu Civan Kod adlı teröristin yüzüne kapatmıştı. Civan ise bu duruma sinirlenmiş, albaya olan öfkesini askerlerden çıkarmaya karar vermişti. 7 kişilik Ay Yıldız timini mağaranın içine hapseden Civan, Ay Yıldız timine türlü işkenceler yaparak onları fiziksel ve psikolojik olarak bitirmek istiyordu. Ertesi gün olduğunda ise Albay Mehmet ile tekrar iletişime geçen Civan, Albay Mehmet'e takasın olmadığı her gün bir askerini öldüreceğini söylemişti. Bu durumu göz önüne alan Albay Mehmet'in takastan başka şansı kalmamıştı. Takas hazırlıkları için gerekli makamlara dilekçe veren Albay Mehmet, kısa bir süre içerisinde Devrim Esad'ı Ankara'ya getirmişti. Civan Kod adlı teröristle görüntülü olarak konuşan Albay Mehmet askerlerinin sağ olduğunu gördükten sonra takası gerçekleştireceğini söylemişti. Albay Mehmet Ay Yıldız timini gördükten sonra Civan Kod adlı terörist takasın nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağı hakkında bilgiler vermişti. Takas, yarın sabah saat 12'de Şırnak'ta bulunan eski bir fabrikada gerçekleşecekti. Şimdiden takas için hazırlıklarını yapan Albay Mehmet'in Devrim Esad'ı teslim etmeye hiç niyeti yoktu. Sabah erkenden fabrikanın yakınlarına keskin nişancılar yerleştiren Albay Mehmet, fabrikanın içinde bazı yerlere patlayıcılar yerleştirmişti. Yanına 2 tim alan Albay Mehmet tüm hazırlıklarını yapmış bir şekilde takas saatini bekliyordu. Takastan 1 saat önce Civan Kod adlı terörist Albay Mehmet'i aramış ve takas yerinin değiştiğini söylemişti. Civan Kod adlı teröristin yeni söylediği yer 15 kilometre uzaklıkta olan yine eski bir fabrikaydı.
Albay Mehmet ve emrinde olan askerler yeni yere gittiklerinde Civan Kod adlı teröristin ve diğer teröristlerin orada olduğunu fark ettiler. Albay Mehmet için bu kötü bir haberdi. Çünkü her an takas bozulabilir ve yer yerinden oynayabilirdi. Takas için getirilen Ay Yıldız timi, yolda gelirken buldukları kesici bir aletle ellerini çözmeyi başarmıştı. Ama teröristlerin bu durumdan haberleri yoktu. Albay Mehmet'in takas için getirdiği terörist elebaşı Devrim Esad araçtan indirilmiş ve takas için son hazırlıkları yapılmıştı. Albay Mehmet tam takas olacakken Ay Yıldız timinin komutanı olan Yüzbaşı Mert'ten göz işareti almıştı. Bu işaret her şey yolunda demekti. Yüzbaşı Mert Albay Mehmet'e işareti gönderdikten hemen sonra timiyle beraber yanlarında bulunan teröristleri etkisiz hale getirmiş ve onların silahlarını kullanarak diğer teröristlerle çatışmaya başlamışlardı. Albay Mehmet işareti aldıktan hemen sonra takas işlemini aniden durdurmuş ve Devrim Esad'ı korunaklı bölgeye götürmesi için askere emir vermişti. Albay Mehmet ve yanında gelen iki tim, Ay Yıldız timine destek olmak için silahlarını ellerine almış ve çatışmaya başlamışlardı. Çatışma esnasında fabrikanın içine önceden teröristler tarafından yerleştirilen bombalar patlamış ve göz gözü görmez olmuştu. Çatışma, fabrikanın içinden dışına doğru taşmıştı. Dışarıda bulunan teröristler, Ay Yıldız timi ve gelen timler tarafından etkisiz hale getirilmişti. Tüm teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle beraber çatışma sona ermiş, yaklaşık 50'ye yakın terörist etkisiz hale getirilmiş ve hiçbir zayiat verilmemişti. Ay Yıldız timini iyi gören Albay Mehmet, onlara bir şey olmadığı için çok sevinmişti. Civan Kod adlı terörist